Bu meseleden merhabalar. Diğer kanalımız Vidu ile ortak hazırladığımız bu videomuzun konusu Eurovision tarihinin en tartışmalı birincileri. Listedeki hiçbir şarkı aslında kötü değil. Aksine aralarında oldukça iyi ve performansı ile unutulmaz olanlar da var. Ancak hepsinin ortak özelliği, sahip oldukları hayran kitlesinin yanında çeşitli sebep ve tartışmalardan dolayı sevmeyenlerinin de çok olması. Kimisi sadece daha çok hak ettiği düşünülen şarkıları geride bıraktığı için sevilmezken, kimisi de müzik dışı sebeplerden dolayı tartışma konusu olmuştu. Sizi daha fazla merakta bırakmadan geri sayımımıza başlıyoruz. On numara Conchita Wurst. Avusturya'nın 2014 şampiyonu Conchita Wurst, sıra dışı görünümüyle bugün bile Eurovision tarihinin en dikkat çekici yarışmacılarından biri olarak aklımızda. Daha önce ülkesinde gay propagandaya karşı tartışmalı bir kanun çıkarılmasında öncü olan Rus politikacı Vitali Milonov, yarışma öncesi Avusturya temsilcisinin yarışmadan çıkarılmazsa Rusya'nın yarışmayı boykot etmesini teklif ederek Eurovision'u Avrupa çapında bir gay geçit töreni olarak nitelemişti. Sonuçta asıl adı Thomas Neuwirth olan ve ülkesinde huysuz virjin benzeri bir şov için kadın kılığına girerken sakalını kesmeye üşendiği için daha sonra bunun şovun bir parçası haline geldiğini itiraf eden Conchita Wurst, Eurovision'u kazanarak tartışmalara son noktayı koymuştu. Kabul etmek gerekir ki Bond filmlerinin müziklerini andıran melodisiyle Rise Like a Phoenix oldukça iyi bir şarkıydı. Acaba final performansının videosundaki yüksek dislike oranı Ruslara mı yoksa yarışmayı 2. ve 3. sırada bitiren şarkıların hayranlarına mı ait? Dokuz numara Elniki. Beğenilme oranlarına baktığımızda Running Scared aslında gayet güzel bir şarkı olmasına rağmen Azerbaycan'ın Eurovision temsilcileri Elniki'de sevenleri olduğu kadar sevmeyenleri de olan bir ikili. Acaba bu kadar dislike ilk 5'e bile giremeyen Yunan temsilcisi Lukas Yorkas'ın hayranlarından gelmiş olabilir mi? Belki de yarışmayı İsveç veya İtalya'nın kazanması gerektiğini düşünenlerdir. Eurovision'un en tartışmalı ve sevilmeyen birincilerinden biri olsa da bize göre Running Scared yine de iyi bir şarkı. 8 numara Grete ve Jörgen Inman. 1963 yılı yarışma tarihine geçen bir oylama skandalına sahne oldu. Verdikleri puanları açıklayan Norveç jürisi, yaşanan bir karışıklıktan sonra tekrar bağlanarak daha önce verdikleri oyları değiştirdi ve birinciliğin İsviçre'den komşuları Danimarka'ya geçmesine sebep oldu. Eurovision yetkilileri inceleme sonrası bu olayın masum bir karışıklık olduğunun tespit edildiğini açıkladılar. Ancak bu durum kafalarda büyük bir soru işareti kalmasını engelleyemedi. 7 numara Toto Cutugno. İtalyanların 1990 Eurovision şampiyonu, aslında bizim sevdiğimiz Eurovision şarkılarından biri. Ancak Azucar Moreno grubunun dünya çapında hit olan Bandido şarkısının jüri tarafından es geçilmesi bize göre Eurovision'un tarihi hatalarından biriydi. Insiem Eurovision'u kazanırken müzik listelerinde zirveye çıkan Bandido'ydu. Şarkının Aşkın Nur Yengi tarafından seslendirilen Türkçe bir cover'ı da mevcut.
6 numara Dana International. Viva Maria, viva Victoria, Afrodita. Viva... Eurovision'u kazanan ilk trans birey olan Dana International, rüştünü ispat edene kadar tartışmaların odak noktası olmuştu. Dana'nın İsrail'i temsil edeceği belli olduktan sonra İsrail'de radikal Ortodoks Yahudiler sokaklara dökülüp protestolar gerçekleştirmiş, hatta bazıları ona ölüm tehditleri bile yollamıştı. Şarkıcı Eurovision'u kazanarak bütün karşıtlarını susturmayı başarmıştı. Viva, viva, viva. 5 numara Maciel. ...1968'de İspanyol temsilcisi Maciel'in La 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 şarkısı ile birinci olurken Cliff Richard'ın hit şarkısı Congratulations'ı sadece 1 puan ile geride bırakması kabul edilebilir bir sonuç. Ancak Eurovision'u İspanya'ya taşıyıp şov yapma amacında olan dönemin İspanyol diktatörü Franco'nun bazı jüri üyelerini satın aldığı dedikodusu sonuçla ilgili soru işaretleri yaratmıştı. 4 numara Salvador Sobral. Yarışmayı rekor puan alarak 1. sırada tamamlayan Salvador Sobral, doğal ve duygusal performansı ile seveni çok olan bir şarkıcı. Ancak Portekiz Eurovision'u kazanırken geride bıraktığı şarkılar arasında Romanya'dan Yodelit, Bulgaristan'dan Beautiful Mess, Moldova'dan Hey Mama gibi şarkılar olunca videoya gelen dislike'ların kaynağı da ortaya çıkıyor. 3 numara Jamala. Birçoğunuz bu şarkıyı çok seviyor, biliyoruz. Sebebi de hem nakaratının Türkçe olması hem de anlamlı sözlere sahip olması. Peki böyle anlamlı bir şarkının neden bu kadar sevmeyeni var? Bu durumu yarışmayı 2. ve 3. bitiren şarkıların da oldukça başarılı olmasıyla açıklayabiliriz. Bize göre 2016 oldukça güçlü bir yıldı ve ilk 3 şarkının her biri birbirinden iyiydi. Avustralya performansıyla beğeni toplarken sonucu politik bulan Rus yetkililerin yarışmanın gerçek galibi Sergey Lazarev'dir açıklaması oldukça gürültü koparmıştı. Ruslar ayrıca Eurovision'un kuralları gereği şarkı sözlerinin politik mesajlar barındıramayacağını ve Jamala'nın bu kuralı çiğneyen şarkısının haksız yere birinci seçildiğini iddia etmişlerdi. 2 numara André Clavaux. 1958 yılının Eurovision şampiyonu kötü bir şarkı değildi. Ama 3. sırada kalan şarkı Domenico Modugno'nun seslendirdiği Nel blu dipinto di blu ya da birçoğunuzun bildiği adıyla Volare olunca sonuç gayet tartışmaya açık bir hale geliyor. Volare, oh, cantare, oh. Daha sonra Gypsy Kings'in de seslendirdiği ve 20. yüzyılın en ikonik şarkılarından biri olan Volare'nin Eurovision'u kazanamaması bizce Eurovision tarihinin en fahiş hatalarından biriydi. Volare, bazen kaybeden şarkının zamanla ölümsüz bir klasiğe dönüşerek aslında gerçek şampiyon olduğunu kanıtlamasına güzel bir örnek teşkil ediyor.
geçmeden listeye dahil edemediğimiz diğer bazı tartışmalı birincileri de kısaca hatırlayalım. Lena. Almanya'ya Eurovision'u kazandıran Satellite şarkısı, Lena'nın neşe saçan performansının da katkısıyla Eurovision'un en eğlenceli birincilerinden biriydi. Ancak gerek verdiği mesaj, gerekse de güçlü sahne performansıyla birinciliği Manga'nın hak ettiğini söyleyenler de vardı. Carola. ...1991 Eurovision şarkı yarışmasında İsveç ve Fransa 146 ile aynı puanı toplamıştı. Sonuçta daha fazla ülkeden tam puan alan İsveç birinci ilan edilmişti. Hala Fransa'nın daha çok hak ettiğini iddia edenler var. Dima Bilan. 2008'de Rusya temsilcisi Dima Bilan'ın Ukraynalı Ani Lorac'ı geçerek Eurovision'u kazanmasını pek kimse beklemiyordu. Believe iyi bir şarkı olsa da bizce de yarışmanın galibi Ukrayna olmalıydı. Hatta yarışmayı 7. sırada bitirmesine rağmen temsilcimiz Mor ve Ötesi'nin performansının da Dima Bilan'dan aşağı kalır yanı yoktu. Bir numara Neta. Listemizin tepesinde bu senenin tartışmalı Eurovision şampiyonu Neta var. Tarih bu seneki sonuçlara Volare benzeri bir tokat atar mı? Bunu şimdiden kestirmek güç. Ancak Neta'nın final performansı videosundaki beğenilmeme oranına bakarsak Neta'nın Eurovision'un en sevilmeyen ve tartışma yaratan birincilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Siz de sevmediğiniz Eurovision birincilerini yorum kısmında bizlerle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.